Merhabalar. Şimdiki bölümde Excel'i genel çerçevesiyle anlatmak istiyorum. Yani temel Excel olduğu için en temelinden başlayacağız. Her şeyi temelden işleyeceğiz. İleri seviye bilenler, hani biraz temeli bilenler bu bölümleri atlayabilir. Excel'e genelde kitapçık diyoruz. Excel kitapçığı. O yüzden bir kitapçıkla örnek vermek istiyorum. Excel'i bir kitap olarak bakarsak, kitabın içinde bir sürü sayfalar var. İşte Excel'de de böyle genelde sayfacıklar olacak. Mesela şunun gibi yüzlerce sayfa göreceksiniz. İşte bunlar aynı buradaki sayfalar gibi oluyor. Yani her biri buradaki sayfaların bir Excel sayfası olarak düşünün. Mesela bu kitapçıkla bir genel hiyerarşiyi hani anlatmak istersem bu sayfayla bu kitapçık arasında da bağlantı kurabiliyorsunuz. İşte dersiniz ki bu sayfadaki şuradaki hücreden buradaki diğer kitapçıktaki bu hücreye bir bağlantı kurabiliyorsunuz. Genel olarak böyle bir hani kitap olarak düşünürseniz Excel'i aradaki bağlantıları da ona göre kurabilirsiniz. En genel çerçevesi de bir kitapçık dedik. Şimdi kitapçığın altında sayfalar var demiştik. İşte arada bir sürü sayfalar var. Şimdi gelin Excel'deki sayfalara bir karşılığına bakalım. Şöyle kitapçıklarımız var. İşte sayfalarımız var demiştik. Şimdi bir sayfanın da içinde satırlar ve sütunlardan oluşuyor. Bunun gibi şöyle bir sürü satırlardan oluşuyor ve satırlardan ve sütunlardan oluşuyor Excel. Tamam. Hiyerarşi olarak gittiğimizde şöyle bir çizim olarak SmartArt'ta göstermeye çalışırsak Excel kitapçığı var. Buna XLSX diyoruz. Sayfalarımız var. Sayfalardan sonra hiyerarşik olarak altında sütunlar ve satırlar oluşuyor. Ve bunlar şöyle mesela 1 milyon tane alt alta satır var. Artı 65 bin tane de yatay sütun var. Çok fazla, aşırı fazla ve bunun da ortada kesişen noktaya da yani satırla sütunun ortasında kesişen noktaya da biz hücre diyoruz. Hücre. Şimdi tam işte bizim konumuzun Excel'i Excel yapan mevzu bu. Hücre kısmı. İşte bu sihirli kutucuk var ya hücre dediğimiz mevzu bizi işte içinde bir sürü bir şeyler var onları işleyeceğiz. Excel dediğimiz kısımda aslında hücre. Biz hücreyi isimlendirirken nasıl isimlendiriyoruz? Önce sütunun ismini mesela şu anda seçili olan hücremin ismi G10 hücresi diyorum. Yani önce sütun ismini söylerim sonra satır ismini söylerim ve kesişen noktaya ben hücre diyorum. Satır sütun kavramı da böyle. Şimdi hücre nedir diye anlatacak olursam şöyle benim bloktan anlatmak istiyorum. Şuradan blok sayfamı açalım. Gene temel Excel bölümünden pardon şöyle temel Excel bölümüne açıyorum. Burada satır sütun hücre kavramı. Zaten bu makalede konuştuğumuz mevzular. Bir hücreden bahsettik. Şöyle bir şema çizmiştim. Hücre için. Bunu şöyle biraz yaklaştırmak istiyorum. Bir hücrede hücreyi açtığınızda sihirli kutucuk demiştim. İşte Excel'den yatay ve dikeyden kesişiyor demiştim. İşte o hücre parçacığının içinde bunlar varmış. Neler var? İkiye bölecek olursak şu. Veri tipleri var. Bunları konuşacağız detaylıca. Bir de biçimler var. Yani ikiye böleceğiz. Bir hücrede bir veri tipi varmış, bir biçim. Bunlar nedir? Mesela Excel eğitimi yazıyorum. Bunun içinde bir de renklendiriyorum. Büyütüyorum yazı fontunu. İşte ham verisi var içinde bir Excel eğitimi yazan. Aynı zamanda bunu işte renklendirdiğim ve şekillendirdiğim bir biçim var. Buraya vurgu yapmamın sebebi şu. Biz bunları ikiye ayrıştırırsak temel olarak birçok meseleyi de çözmüş olacağız aslında. Bir biçim var demiştik. Bir de verinin kendisi var. Biçimler neler? Veri tipi fontu, verinin boyutu, rengi, verinin rengi, hücre rengi gibi bir sürü sayabiliriz. Bir de verinin tipleri var. Şu anda ben buraya ne yazdım aslında? Excel eğitimi yazarak hangi veri tipine denk geldi? Metinsel veri tipi. Bunun sayısal veri tipi var. İşte tarihsel veri tipi var, yüzdesel veri tipi var, fonksiyonlar, formüller gibi geliyor. Tek tek işleyelim.
Metinsel veri tipi ne demektir? Benim buraya mesela işte Excel eğitimi yazdığım şey metinseldir. Mesela 1, 2, 3 boşluk yazarsam normalde sayısal metindir ama mesela bu boşluk A yazarsam bu metinsel veridir. İçinde her ne kadar sayı olsa da. Başka, şimdi asıl temel nokta şu. Metinle sayıyı birbirinden ayırabilmeliyiz. Mesela sayı gibi görünebilir ama içinde bir tane alt çizgi görünür. Bu metinsel bir veridir. Bunu standart olarak bu iki veri önemli. Yani metin ve sayı. Ben bunları nasıl ayırt ederim? Mesela 1, 2, 3 nokta yazdım. Metinsel veridir. Bunları seçerim. Giriş sekmesinden şurada bir alan var arkadaşlar. Temizle. Burada hani biz bir şurada ikiye bölmüştük ya. Şöyle ekranımıza dursun. Şöyle kenarda. Biz bunu ikiye bölmüştük ya hani hücremizi. Şunu da şöyle alalım. Daha doğru anlatacağım. Bir veri tipi var, bir biçim var. İşte bu veri tipini veya biçimini temizlemek için bu iki kategoriyi temizleyecek bir aracımız var. Oradan anlayabiliyoruz. Mesela nasıl? Giriş sekmesinden bu silgiye tıkladığımız zaman biçimlerini temizle dersem şuradaki biçiminin tamamı gidiyor arkadaşlar. Bunlar temizlenmiş oluyor. Dolayısıyla veri tipi ortaya çıkıyor. İşte buradaki metin mi sayı mı ortaya çıkacak. Ya da tam tersi biçimlerin içeriğini temizle dersek de şu içeriğindeki veri silinir, sadece biçim kalır. Ama bizim burada vurgulamamız gereken şey şu: biçimlerinden arındırmak. Çünkü neden biçimlerinden arındırmak istiyorum? Genelde en sık karşılaştığımız sorun biçimin veriye uyguladığı manipülasyon. Yani bir sayı gibi davranmaya çalışıyoruz. Aslında sayı değil, sayı gibi görünüyor ya da metinsel bir veri sayıya bürünmüş gibi. O yüzden şurada eğer mesela şunu da yapacağım. Mesela 1, 2, 3 dedim. Normalde bu sayı. Ben bunu buraya yaslayacağım. Şöyle. Biçimlerini arındır dediğimde, biçimlerini temizle dediğimde eğer metinsel bir veri ise burası önemli. Metinsel bir veri ise veriler sola yaslıyor arkadaşlar. Bakın biçimlerini arındırdığımızda ama biçimlerinden arındırırsam veriler metinsel veriler şunlar yani sola yaslıyor. Sayısal veri sağa yaslıyor. Biçimsel sola, sayısal sağa yaslıyor. Buradan anlayabiliriz. Mesela ileride düşey arayı kullanacağız. Düşey ara verisinde veri tipleri çok önemli. Gerçi formüllerde de çok önemli. Her yerde bu temel konu çok önemlidir. Burayı toparladığımızda veri tipi hangi veri tipi nedir anladığımızda işler biraz daha kolaylaşacak. O yüzden Excel'in temeli oluyor burası. Burayı iyi anlamak lazım. Şimdi metinsel veri tipi okey. Sayısal da zaten hani ilk yazdığımızda eğer sağa yaslanıyorsa tabii hiç kullanılmamış bir 0 kilometre bir hücreden bahsediyorum ben. Yani mesela bir hücreye gelmiş burayı böyle yaslamışızdır mesela. Buraya yazarsak tabii ki sağa yaslar, sola yaslar. Ama hiç kullanılmamış bir hücreden bahsediyorum. Bu ne demek? Kullanılmamış bir hücre. Yeni bir Excel açtım. Bu Excel'i daha hiç kimse kullanmamış 0 kilometre bir Excel. Ama benim şu anki kullandığım Excel'de bir şeyler yapılmış olabilir. Böyle bir ihtimal bile olsa risklidir. Şöyle ki mesela ben buraya 16.9 yazdım. Ne yaptı? Hücre otomatik tarihe döndü. Sihirli bir kutucuk gibi düşünün. Ne yazarsanız o metne, o tipe dönüşüyor Excel. Mesela şu anda tarihe dönüştü. Delete'le sildim. Ve sonra arada zaman geçti. Excel'e tekrar açtım ve rakam yazıyorum bak. Gördünüz mü yazdığım rakam tarihe dönüştü. Çünkü önceden kullanılmış bir hücre. Kullanılmış bir hücreyle çalışmamalıyız arkadaşlar. Her türlü manipülasyona açık bir durumdur. İkinci el bir veri demek istediğim buydu. Bunu ne yapıyoruz? Eğer bir Excel varsa, boşsa eğer, mesela şöyle aşağı kadar seçip şuradan tümünü temizle yapacağız. Bakın hem biçimini siliyoruz hem verinin kendisini siliyorum. Buradan tümünü temizle diyorum. Artık 0 kilometre bir hücre oldu. İçindeki bütün her şeyi normal delete'e basarak silme veri tipini silmiyor arkadaşlar. Verinin kendisini, verinin içindeki oluşturduğu hani o kutucuk demiştim ya, sihirli kutucuğu temizlemiyor.
Ne temizliyor? İşte buradaki tümünü temizle butonu temizleyecek. Bura önemliydi. Ne dedik? Metinsel, sayısal dedik. Tarihsel veri tipine bakalım. O nasıl çalışıyor? 10'a 14 6 demiştik. 14 6 yazalım. Yazamadım pardon. 14/6. 14 Haziran yazdım. Üçüncü veri tipi bu. Ama bakın şimdi bunu da biçimden arındıracağım. Burada bir nokta var. Oraya vurgu yapmak istiyorum. Biçimlerini temizle dediğimde bana sayısal bir veri üretiyor. Aslında ben tarihsel veri yazdım. Mesela 8/9/2003 yazdım. Tamam, bu veri tipi tarih ama ben biçimlerinden arındırdığım anda bu sayıya dönüyor. Aynı durum zamanlar için de geçerli. Mesela tarihi format attığımda, biçimini arındırdığımda nasıl sayısala dönüyor? Mesela 17/45 yazalım. Zaman yazalım. Bunu da biçimlerini arındıralım. Bakın bu da sayısala döndü. O zaman şöyle bir durum var Excel'de. Excel için bu şey geçerli. Temelde mesela bunu şöyle anlatayım, daha doğru olacak. Bir rakamını yazıp da nasılsa sayıya döndü mesela. Ben bugünün tarihini, bugün kaç? 1-2 yazdığımda 1 Şubat 2023 geliyor. Tabi böyle kısa yol yazdığım için böyle geldi. Bunu ben eğer biçimlerini arındırırsam 44.958 rakamına ulaşıyorum. Tamam. O zaman 44.958 ise bunun bir nereden başlıyor ona bakalım. O zaman biri yazıp şuradan tarihe dönüştürdüysem şöyle bir şey çıkıyor. 1/1900. Bakın rakamı tekrar buradan tarihe dönüştüreceğim. Gene tarih verim geliyor. Yani aslında herhangi bir veri silinmiyor. Bir nevi şöyle. Tarih veri tipi aslında biçimsel olarak yapılmış bir şey gibi gözüküyor. Temelde sayı. Bakın temelde sayı dediğimiz zaman birçok çözüm önerileri çıkacak. Birçok güzel çözümler üreteceğiz. 1/1900 bir rakamı 1/1900'e denk geliyorsa eğer, bu 44.000 dediğimiz o rakam tekrar biçimde 44.958 rakamı da 1/2/2023'e denk geliyormuş dedik. Aynı şekilde mesela her bir sayı bir tarihe bağlıysa o zaman zaman olayı nasıl oluyor? Mesela ben buraya işte 17/45 yazınca bunu da biçimlerinden arındırdığımda şöyle bir sayısal rakam çıkıyor. O zaman şöyle diyeceğiz. Her rakam bir tarihe bağlıydı ya. Her rakamı bir tarihe bağlamış Excel. Bu bir rakamını 24 saate parçaladığınızı düşünün. Canlandırın böyle. 1'i 24'e bölün. Ve her saati de 60 saniyeye bölün. 60 saniyeyi de saati dakikayı da saniyeye bölün ve buna benzer bir parçalama yapın. Ama her zamanı da mesela 24 saat böleceksiniz. 24'ü de 60 dakikalara böleceksiniz. 60 dakikaları 60 saniye böleceksiniz gibi bir parçalamayı düşünün. Sayıyı böyle parçalıyorsunuz. Ve biraz önce yazdığım zamanı sayısal karşılığı buymuş. İşte 0 virgül, tabi biri parçaladığınız için virgülle oluyor. 739.583 gibi bir şey oluyor. Bakın tekrar bunu da ben zamana bölersem, zamana çevirirsem 17.45'e ulaşıyorum. Bunu teyit etmek için de şöyle anlatıyorum ben. Bir rakamının tam yarısı 0,5 olur değil mi? Yani 1'in 0,5'e bölersem tam yarısı 1 olur. Günü de 24 saati 2'ye böldüğümde de saat tam 12'yi vereceğini düşünürsek, o zaman şunun ben biçimsel olarak ben bunu tam saate bölersem tam 12'ye denk getireceğim. Bilmiyorum, mantığını anladık mı? Şimdi bu ne işimize yarayacak? Tamam. Tarih ve zamanın aslında sayısal karşılığı varmış. Anladık. O zaman nasıl bir çözümler üreteceğiz biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela bugün saat şu anki video çektiğim zaman 1/2/2023. Saatte şu anda 19:58. Hatta bunu uzun tarih yapalım şöyle. Hatta şöyle yapacağım. Hücre biçimlendirden bu tarih saati gösterir bir format bulalım. Şu olsun. Aynı formatı yapıştırıyorum ve diyorum ki buraya da şöyle tarihten bakalım. Mesela 11 Ocak 2023. 11/1/2023'te saatte mesela
0,7 45. 45, hatta saniyede 38 olsun. Mesela bu da saniyesi de 23 olsun gibi. Şimdi bunun aynısını bir de kopyasını alalım. Bunu da sayısal karşılığını da burada görelim. Neye benziyormuş? Biçimlerini temizle. Bakın şöyle bir sayısal rakammış. Arkasında böyle çalışıyormuş. Şimdi ben şöyle bir soru gelse. Bir organizasyon yaptınız. İşte başlangıç ve bitiş zamanlarını hesaplıyorsunuz. Ne kadar süre geçtiğini. Şunun arasında kaç gün, kaç dakika, kaç saniye fark var diye bakmaya çalışın. Eşittir diyorum. Bu eksi bu dediğimde bana pardon 21 gün falan işte küsuratlı bir şey var. Burada bir 21 gün var. Onu biliyoruz. Şuradaki 508 var ya, orası benim zamanım oluyor aslında. Zaman farkım. Yani aslında 0,5. Muhtemelen yarım gün falan olacak ama şimdi şöyle bir formül var. Tam sayı diye bir formül var. Bu şu işe yarıyor. Buradaki tam virgüllü rakamı iptal ediyor. Sadece sayısını buluyor. Bakın 21 gün varmış. Bunu neden yaptım? Şunun için yaptım. Bakın tam bu rakamdan, virgüllü rakamdan tam sayıyı çıkartıyorum. Ve 0,508 gibi bir rakam çıktı. Benim zamanımı çıkarttım aslında. 21 gün şu kadar dakika şu kadar diyeceğim ya. Onu da geliyorum şuradan saat cinsine çevirirsem bakın ne çıktı bana. Şu zaman aralığında 21 gün 12 saat 12 dakika 45 saniyelik bir zaman varmış. Mantığını anlamışsınızdır umarım. Normalde bunu eğer internette araştırırsanız zaman formülleri yok, makrolar yazanları görürsünüz. O işte 24 saati tekrar bölüyorlar, hesaplıyorlar falan. İnanın çok karmaşık. Siz bunu eğer bu veri tiplerinde tarihsel veri tipini zamanlara parçaladığınızı düşündüğünüz zaman tarihi ya da zamanı sayısal o karşılığını bildiğiniz anda işler basitleşiyor bakın. Çok basit tarihler, sayı gibi bakıyorsunuz. Zamana temelde sayı gibi bakıyoruz. Başka nasıl anlam avantajı var? Mesela ben tekrar 1-2-2023 yazayım. Eşittir. Bu eksi 15. 15 gün öncesini yazdım. Normalde mesela metinsel bir alan olsa mesela Excel yazayım. Bunu 15'te toplayamayız değil mi? Bu mantıklı değil. Ama bu temelde tarih sayı olduğu için toplayabiliyoruz bakın. Normalde tarih verisini toplama işlemi yapmıyoruz. Öyle düşünün. Bu artı işte 365 bir sene sonrası gibi. Tabii ki tarih formüllerimiz var. O hani bir günün 29-30 çekmesi işte gün gibi farklılıklar var. Onun için özel tarih formüller var. İnşallah bu videoda başka videolarda konuşacağız. Ama temel olarak bunları sayısal karşılığını anlarsak biraz işlerimiz kolaylaşacak. Bura önemliydi. Başka veri tiplerinden yüzdesel veri tipi var. O da şöyle. Mesela 20 rakamını yazıyorum. Bunu gelip yüzdeye çeviremeyiz. Yani buna böyle gelmez ama şöyle yazılır. 20 yüzde ya da %20. Önünde ya da sonunda hiç önemli değil. Bu da bir veri tipi aslında. Nereden anlıyoruz? Bunu da biçimlerini temizlediğimde aslında 0,2'den bahsetmiş oluyoruz. Buna da ayrı bir videom var. Hani zaten blogdan takip ederseniz orada konuşacağız bunları. 0,2 oluyor. Peki fonksiyon ve formül demişim veri tiplerinden. Onlar nedir? Mesela şöyle yazalım. Excel eğitimi diyelim. Şuraya mesela sağdan şuradan sağdan işte 5 karakter al. Ya da şöyle biraz düzgün görünsün. 8 diyelim. Atıyorum biraz kafadan ama saymaya üşendim. Şöyle 7 diyelim. Eğitimi kelimesini aldık. Bu bir fonksiyondur arkadaşlar. Zaten formüller kısmında şunların her biri birer fonksiyondur. Yani biraz kelime şeyi aslında bir şey değil ama mesela benim blogda formüller var. Bir sürü böyle karmaşık formüller yazmışımdır. Zaten o yüzden benim de fonksiyonlar, formüller ayırt etmemin sebebi de o. Şimdi şuradan formüllere bakacak olursak mesela yok bu değil, çok özür. Şöyle mesela şu. Burada bir dizi böyle ardışık birbirinin içinde şeyler fonksiyonlar yazıyor. Mesela bu bir fonksiyon, bu fonksiyon, bu fonksiyon ama her birine birer formül diyoruz. Hani böyle bir kimyasalları işte maddeleri birbirine karıştırırsınız da
bir şeylerden formül üretirsiniz ya, onun gibi düşünün. Bunlar da birer formüldür. Fonksiyonların birleşmesiyle formül oluşur ama her bir fonksiyon kendi içinde bir şeydir. Her fonksiyon kendi başına bir şeydir ama hepsi birleştiğinde fonksiyonlar oluşuyor diyebiliriz. Evet, bu eğitimde bu kadar arkadaşlar. Başka bir eğitimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.